Bir insanın bence genel olarak hayatta bir insanın bir insanı tanıması için kadın ve erkeğin ruhsal yolculukları çok farklı. Erkek baktığımız zaman hep böyle bir eril uyanışa, egoyu aşmak, egonun limitlerini aşmak değil ama egoyu aşmak, egoyu törpülemek, kadının ben diyebilmesi, kadının kendini ön plana koyabilmesi aslında bir kadının aslında Tanrı'ya, Yaradan'a kanal olup bir tanrıçaya dönüşmesi çok üst bir seviye. Bu olduğunda da kadın Nevşah markası mı daha büyük yoksa Nevşah insanı mı? yaşamın içerisinde, 50 yıllık yaşamın içerisinde bence her insanın yaşadığı yıl ile bilincinde geldiği yer aynı değil. Çünkü bir insanı ölümsüzleştiren aslında bence arkasında bıraktığı şeyler. Peki sizce başarı sizi değiştirdi mi Nevşah Hanım? Keşke ya. Çok isterdim değiştirsin. Merhaba, hoş geldiniz. Sizlerden gelen şahsi sorulara normalde biliyorsunuz cevap vermiyorum ve bu konuda pek bir videomuz da yok. Ama son özellikle bir senedir çok fazla fikirlerimle ilgili, yaşam şeklimle ilgili, özellikle de yaşamımda başardıklarımla ilgili veya hayat görüşümle ilgili sizlerden çok fazla soru alıyoruz. Ve tabii özellikle Nevşah Enstitü öğrencileri için ve takipçilerimiz için örnek aldıkları kişi olduğum için 25 seneyi aşkın süredir öncelikle şu andaki öğrencilerimin uyguladığı metotları bir öğrenci olarak uygulayan, sonra da öğretmen olarak anlatan bir lider olduğum için ekibim bana çok güzel sorular hazırladı ve sevgili Aynur benle birlikte, bu arada soruların hiçbirine bakmadım. Ne geleceğini bilmiyorum. Bakalım ne gelecek, ne kadar özel gelecek. Böyle arada bip yapabiliriz yani. Aynur okudun mu bilmiyorum. Ben bakmadım. Özellikle bakmadım çünkü önceden hazırlanınca şey oluyor. Ben de önceden bir şeye hazırlandığım zaman o soruya cevap verdiğimde eğer önceden hazırlandığımı söylememiş olursam bir sonraki soruda o kafama takılıyor ve dikkatimi kaçırıyor. O yüzden benimle ilgili bir şey daha öğrendiniz. Ben soruların bir O yüzden böyle baktım. spontan daha çok hoşuma gidiyor. Evet. Shoot it. Hazırsanız başlıyoruz. İlk soruyla, bugün sahip olduğunuz her şeyi kaybetseniz geriye Nevşah olarak ne kalır? Sert. İlk soru evet. Sert. Spicy ve juicy. Geriye ne kalır? Dokunduğum insanların kalbindeki minnet kalır. Güzel, Bugüne güzel kadar bir cevap. destek olduğum, hayatlarını dönüştürmelerine destek olduğum, arka çıktığım. Bu arada sadece eğitimlerime gelen değil, aynı zamanda iş hayatında da, yani böyle son özellikle 10 senede ilginç bir şekilde böyle iş hayatından da, işte benim bir televizyonculuk geçmişim var. Sonra işte yoga merkezlerim vardı. Böyle farklı farklı işler yaptım. Sonra işte teknoloji işi, işte startup falan. Böyle hangi şirkette, hangi grupla çalışmışsam onlardan da, böyle ille öğrencim olması gerekmiyor, onlardan da çok güzel yorumlar aldım. Son 10 senedir Nevşah Hanım, işte o gün bana öyle bir şey söylediniz ki hayatım değişti. İşte ben sizin sayenizde televizyoncu oldum. Ben sizin sayenizde spiker oldum. Ben sizin sayenizde işte şunları yaptım. Kendi startup'ımı kurdum diyen, sanıyorum böyle gerçekten kalbine dokunduğum, arka çıktığım, destek olduğum ve şurasından şöyle minnet duyan kişiler benim böyle inci taneleri gibi hayattaki en büyük hazinem ve o kalır. Ne güzel, güzel bir cevap oldu. İkinci soruya geçiyorum. Evet, güzel oldu. Şimdi düşününce. Birçok insana dokunmuş olmanız güzel. İnsanlar Nevşah Fidan'ı yanlış mı tanıyor? Yani bir insanın bence genel olarak hayatta bir insanın bir insanı tanıması için emek gerekiyor, vakit gerekiyor ve hepimiz insanız. O yüzden hani bu konuda tabii ki de yanlış tanıyor diye başlayacağım ama burada şey gibi değil, yani Nevşah Fidan'ı yanlış tanıyor ama işte ne bileyim Nuray bilmem kimi doğru tanıyor diyemem. İnsanlar genelde tanımadığı insanları, vakit geçirmediği, emek vermediği, böyle yan yana oturup göz göze bakmadığı, emek orada çok önemli, vakit çok önemli. Dinlemediği, açılmadığı, hani gerçekten dinlemediği insanları tanımıyor. O yüzden de çok normal. Tabii ki de ilk gördüklerinde Nevşah Fidan'ı tanımayarak başlıyorlar. Ben bir de tabii
hani ustalık öğreten bir hoca olduğum için ve bunu sıkça söylüyorum, öğrencilerimin çok büyük sıçramalar yaşamaları ve hayatlarında büyük adımlar atmalarını ben onlardan daha çok istiyorum. O yüzden işimi aşırı ciddiye alıyorum. Şimdi hal böyle olunca, işimi aşırı ciddiye alınca kamera karşısında veya eğitimlerde aşırı ciddiyim. O benim yani aslında gıcıklığımdan veya çok ciddi bir tip oluşumdan değil. Çok cıvık bir tarafım da var. Çok komik de bir tipim aslında. Belki efsane gösteriye gelenler orada deneyimlemişlerdir onu. Böyle hayatı çok tiye alan falan delinin teki aslında bir kadın ama onu yaptığım işi çok ciddiye aldığım için iş hayatında tam yansıtmıyorum. Onu biraz anlamaları vakit alıyor. Ama mesela böyle bir işte 4 günlük, 5 günlük mucize kursu kampına geldiklerinde Anlatılan konuları daha önceki hayatımızda duymadık, okumadık, okuduysak da farkına varmadık. küçücük bir ölümlü Nevşah'tan, Ayşe'den, Hülya'dan İnsanın kendisiyle yüzleşmesi gerçekten çok zor. Çok acıklı geldi bana. Nevşah'tan önce hayatımda ciddi anlamda değersizlik hissettiğim bir Büşra deneyimliyordum. Yargıladığım her şeyden kurtuldum. İnsanlardan, anlamlardan, doğal nefesime döndüm. Ve doğal nefesime döndükçe de bilincim açıldı. Bazen ağlıyoruz, bazen gülüyoruz ama güzel, keyifli bir süreç. Buraya gelip de algılarının değişmemesi, olaylara bir projektör tutulmaması mümkün değil. Orada huzur, orada netlik, orada tam olarak ifade edebileceğim aslında bu dünyada karşılığı sevgisizlik olmayan gerçek sevgiyi ve gerçek huzuru deneyimliyorsun. Benim tavsiyem mucize kursuna herkesin hayatında bir kere katılması. günde böyle bir 7-8 saat benle geçirdiklerinde gerçekten bence benle tanışıyorlar. Ondan sonra eğitimlere devam ettikçe yaşamın içinde kendi yaşamımdan da örnekler vererek onları bir yerlere getirmek istediğim için böyle bir hani birlikte paylaşımları oldukça sohbet toplantıları gibi geçiyor. Çünkü aynı zamanda mentörlükler tabii çok şey öğreniyorlar, metotlar uyguluyoruz ama aynı zamanda ben de çok şey paylaşıyorum örnek olmak için. Galiba o zaman daha çok tanıyorlar. Emek ve vakit istiyor Aynur, yani her arkadaşlık, her dostluk gibi Muhakkak. benle arkadaş Ama olmak önce da biraz ikinizi vakit alıyor. tanıyorlar bu Evet. kursta beraber. Yani evet. O zaman diğer soruya geçiyorum. Nevşah Fidan hakkında en büyük yanılgı nedir? Aslında demin söylediğim olabilir yani. İşimi çok ciddiye aldığım için çok ciddi bir tip zannedebiliyorlar. Onu bazen mesela benim büyük kızımla çok konuşuyoruz. Çünkü o ekibimizde şu anda art direktör olarak çalışıyor. Ve işte styling ve art direktörlük onun mesleği olduğu için böyle bir başka bir objektif bakış açısı var. Ve onun hep niyeti şey, ya keşke bizimle olduğum kişiyi ve evdeki kişiyi ve yani şu salaklığını ve şu deliliğini ekrana yansıtabilsek. Çünkü aslında mesela eğitimleri ve işimi çok ciddiye aldığım için videolarda falan çok ciddiyim ama bence birebir böyle özel hayatta arkadaşlarımla, çocuklarımla veya yakın öğrenci grubumla çok eğleniyoruz. Küçük bir çocuk var. O küçük çocuğu çok göstermiyorum galiba. İşin eğlenceli kısmını ilk göremiyorlar. Yani çocuğu ilk başta göremiyorlar. Sonra bir süre sonra görüyorlar. O da emek ve Galiba zaman en istiyor yanlış dediğiniz şey gibi. o yani. Bir de diğer taraftan bir ikinci bence daha önemli. Kadın ve erkeğin ruhsal yolculukları çok farklı. Erkek baktığımız zaman hep böyle bir eril uyanışa, egoyu aşmak, egonun limitlerini aşmak değil ama egoyu aşmak, egoyu törpülemek. Yani hep böyle bir erkek hocalardan, erilden hep bunu duyarız biz yıllardır. İşte ego yapma, egonu törpüle, egoyu törpülemek, egoyu aşağıda tutmak, egoyu dizginlemek. Bu çok eril olayı çünkü erkeklerin egosu çok daha büyük ve egolarıyla çok daha bağlantıdalar. Kadının ise çok daha küçük bir egosu olduğu için kadının spiritüel gelişiminde de tam tersi ben diyebilmek. Yani erkek ben dediğinde egoyu kastettiği için çok egoist ve narsistik oluyor. Çünkü ben dediğinde zaten egoyu kastediyor. Çünkü %70'i ego yani. Kadın ama %70'i spiritüel ve derinlik ve mana alemi ve maneviyat olduğu için ya kadının zaten egosu %30 küçücük.
O yüzden kadın çok rahat kullanılıyor. O yüzden erkeğin egosuna boyun eğiyor. O yüzden idare ediyor. O yüzden kadın daha anlayışlı, daha vicdanlı, daha sevgi dolu, daha okey diyebiliyor. Erkek onu yapamıyor. O yüzden de kadın ben dediğinde o başka bir şey kastediyor ve kadının ben diyebilmesi, kadının kendini ön plana koyabilmesi aslında Yaradan'la bir anlaşmasına sadık kalması olduğu için erkek ben demeyi bıraktığında, empati yapabildiğinde ve kendi egosal ve narsistik yolunu bırakabildiğinde, çünkü çok hakikatten uzaklaşabiliyor. Yani erkek kendi yolumda ben gidiyorum dediğinde %99 o gittiği yol aslında kader yolu değil veya Yaradan'ın yolu değil. Çünkü erkeğin öyle bir benim yolum Yaradan'ın yolu durumu yok. Ya mesela benim yolum Yaradan'ın yolu, benim yönüm Allah'ın yönü dediğimde kadın olarak çok mantıklı bir şey söylüyorum. Veya benim düşüncelerim ve Yaradan'ın düşünceleri bir. Çünkü benim bir rahmim var. O rahim Rahman'la bir ve ben hakikate bir kanalım yani. Benim bedenim Yaradan'ın varlığı aracılığıyla o yüzden çocuk yaratabiliyor. O yüzden kendimle özellikle bağlantıda olduğumda benim niyetim Yaradan'ın niyeti ben diyebilirim. O yüzden de bir kadın ben dediğinde, kendini anlattığında aslında tüm evrensel hakikati anlattığı için bir kadının ben demesi spiritüel bilincin en üstü. Yani bir kadın ben diyebildiğinde en üstte, bir erkek ben demediğinde en üstte. Ve bu anlaşılmadığı için, yani kadın kendine sınır koyabildiğinde, erkek sınırları kaldırdığında, kadın ben diyebildiğinde ve temsil ettiği şeye alan açtığında, sınır koyabildiğinde, bir dakika ya bu bir mabet. Benim bedenim bir mabet, ben bir kanalım, ben kutsalım diyebildiğinde spiritüel yolculuğunda çok üstte bir yerde anlamış yani olayı. Erkek de bunu demeyi bıraktığında düşüncelerinin çok egoistik olabildiğini, fikirlerinin çok yargılayıcı olabildiğini, fikirlerinin çok egoistik olabildiğini ve efsane gösteride çok dalga geçiyorum ya ben. Ya erkeğin böyle bir küçük bir ya şurada takılıyor, şurada kalıyor erkek yani o şey gibi. Hani ön taraftaki o penis ağır basıyor ve sanki onu çok köklüyor ve kendi küçük dünyasından çıkmakta zorlanıyor. Kadın da tam tersi sürekli böyle bir yerde yaşıyor. Sürekli gökyüzünde ve bütünü görüyor ve kendini düşünemiyor. Çocuğunu daha çok düşünüyor, eşini daha çok düşünüyor, ailesini daha çok düşünüyor, arkadaşlarını daha çok düşünüyor. Elinde değil, sürekli bir vericilik falan. O yüzden köklenmek çok önemli olduğu için ben demek, kendine sahip çıkmak, kim olduğunu anlamak ve kim olduğunu aktarmak kadın için çok önemli. Yani bir kadının aslında Tanrı'ya, Yaradan'a kanal olup bir tanrıçaya dönüşmesi çok üst bir seviye. Bu olduğunda da kadın ben dediğinde egoistik bir şekilde değil, yaratılışın en yüksek formu ve en yüksek ihtimaline örnek olmak adına kendini anlatıyor ve ifade ediyor. O yanlış anlaşılabiliyor. Yani bazen mesela işte ne kadar burnu havada bir kadın denebiliyor. Egodan bakarsan öyle gözüküyor ama Yaradan'ın hakikatini yansıtan bir kanal olarak bakarsan da başka gözüküyor. Bana sorsalar mesela hani ne kadar egosu yüksek kadının dedikleri kadın yok o anda. Mesela ne kadar egosu yüksek dedikleri anda ben o kadar kendimi kaybetmişim, öyle kanal olmuşum, öyle artık Nevşah yok ki sadece hakikatin sözleri akıyor benden. Mesela inanılır gibi değil. Yani tam o an mesela tam bir söz söylediğim an mesela bak orada egon çok yüksek gözüktü dedikleri ana baktığın zaman egomun en sıfır olduğu an. En yerlerdeyim yani sıfır ve bir şey beni kullanıyor ve tam o an ego gözüküyor. Halbuki ego değil yani onun farkını anlamayan için böyle bir yanlış anlaşılma olabiliyor. Kesinlikle katılıyorum. Peki Nevşah markası mı daha büyük yoksa Nevşah insanı mı? Oo. Bu da iyiymiş. Tabii ki Nevşah markası diyeceğim. Çünkü hatta Nevşah markası demeyeceğim. Nevşah sembol olarak diyeceğim. Çünkü bence özellikle kadınlar için bunu söyleyebilirim. Kadınlar kanal olabildiği için o kanallığı deneyimleyen bir kadın olarak bence Nevşah bir kanal ve bir sembol, bir kapı ve yani hakikate açılan bir kapı. O kapıyı kimlerin açacağı da önceden belli. Yani sıkça mesela söylüyorum. Benden eğitim alacak öğrenciler belli, inisiyasyon alacak öğrenciler belli, o kadar kanaldan faydalanacak insanlar belli. Çünkü o bir kapı yani kırmızı kapı mı, mavi kapı mı artık ne kapıysa o bir kapı. Ve aslında o kapı işte Nevşah. İnsan olan Nevşah ise
Diğer bazen öğrencilerime de işte eğitimlerde de söylüyorum. Diğer insanlardan bence en büyük farkı insan olan Nevşah'ın herhangi bir şey olma çabasının hiç olmayışı. O yüzden de her şey olabiliyor oluşu. Çünkü insanın bir şey olma çabası olduğunda o tıkanıyor ve bir yerde kalıyor. Hiçbir şey olma çaban olmadığında ve yani sıfır, o zaman da bir sürü şapka takıyorsun. Çünkü yani öyle Her bir şey çabam yok. olabilirsin. Her şey olabilirim yani. Çünkü bir şey olma çabam yok. Yani diğer şeylerden bence belki de insanların kafasını karıştıran ve şeyi bazen duyuyorum mesela arkadaşlarımdan, işte mesela efsane gösteri yaptığımda veya işte girişimciyim, teknoloji dünyasındayım, işte teknoloji girişimlerine yatırımlar yapıyorum, teknolojik yatırımcılarla bir aradayım falan. Yani veya bir mesela İstanbul'da bir teknoloji eventi planlıyoruz. Şimdi mesela bunları insanlar duyduğunda kadın onu da mı yapıyor? Ya kadın onu da mı yapıyor diyor. Ha, ve orada yani orada bir sanki ya bir şey olma çabası varmış zannediyor olabilirler ama bir şey olma çabasında tam tersi oluyor. Bir şey olma çabasıyla insanlar o kadar köreliyor ki hiçbir şey olamıyor. Hiçbir şey olma çaban yoksa da bu hayatta her şey olabiliyorsun. Yani istediğimde yani istesem şu an hazırlanıp işte dansçı da olabilirim, tiyatrocu da olabilirim. O da olurum, bu da olurum, bu da olurum. Çünkü bir çabam yok ya. Bir şey olma çabası olmadığında bence ve öğrencilerimi de oraya getirmeye çalışıyorum zaten. O çok rahat bir yer. Çünkü kasmadığımız bir yer. Bir şey olma çaban yoksa kendini rezil etmeye de okeysin. Başarısız olmaya da okeysin. Her şeyi bu sefer deniyorsun. Yani ne bileyim mesela bir insan işte ben 50 yaşıma geldim, hayatımda hiç bisiklet sürmedim, artık da bu saatten sonra bisiklet binmeyi öğrenemem demesi, mesela biri böyle çok basit bir örnek ama mesela böyle bir şey dediğinde Bir insanın kendine vereceği en güzel hediye bu. Ben bu şansa 52 yaşında kavuştum. Merhabalar, ismim Pakize Berna, emekli biyoloji öğretmeniyim. İlişkilerimde o kadar çatlamalar yaşamaya başlamıştım ki birçok rol birbirine karışmıştı. Annelik, babalık, öğretmenlik, arkadaşlık. Hep birilerini gösteriyordum, onlar suçluymuş gibi. Ne zaman ki Nevşah'ın öğretileriyle, eğitimleriyle çalışmaya başladım, aslında dışarıda hiç kimsenin olmadığını, hepsini kendi bilincimde yarattığımı, ben değiştikçe tüm ilişkilerimin düzeldiğini fark etmeye başladım. Nevşah bana gelebileceğim en yüksek noktayı deneyimletti. buradan ömür boyu arkadaşlıklarla dönüyorsun. Şöyle olmalı, böyle olmalı ama hiç kimse nasılını anlatmıyordu. O gün Nevşah nasılını anlattı. Ve o gün Nevşah'ın gözlerinde o sevgiyi, şefkati gördükten sonra tamam dedim, gideceğim yol bu. Sürecim benim çok hızlı ilerledi. Bunun da tek bir sebebi var diye düşünüyorum. Bir, Nevşah'ın adanmışlığı. İkincisi, ekipte bulunan koçların birbirine olan desteği. Ben bu şansa 52 yaşında kavuştum. Ve birçok insana da söylemek istediğim bu. Hiçbir şey için geç kalmadınız. Yaşınız kaç olursa olsun sıfırdan başlayabilirsiniz. Bugün geldiğim bu eğitimde, Dişil Gücü Uyandır eğitimde bunu bir kez daha anladım. Koşturarak değil, oldurmaya çalışarak değil. Olduğun zaman, olana razı olduğun zaman yaşam senin için muhteşem akıyor. Ve bunun nasılını ben bu yaşıma kadar Nevşah'tan başka anlatan görmedim. O bisikletten düşen hali olmak istemiyor. O yüzden onu yapamıyor. Ama bir şey olma çaban olmadığında, yani ben bisikletten yere düşünüp toprakta sürünen ve çamura batmış leş gibi bir tip de olabilirim, okey. Ve başka bir şey de olabilirim. İşte hayatımda ilk defa hiç yapmadığım bir şeyi yapmaya başlayabilirim. Düşe kalka öğrenebilirim, okey. Bence insanın bir şey özellikle bu kadın için geçerli. Erkek için çok zor bu. Çünkü erkeklerin hepsi bir şey zaten. Yani çok net. Ama mesela kadının bir şey olma çabası olmayabiliyor. Ve bence o yüzden Efsane Kadınlar Kulübü'nü kurdum. Bir şey olma çaban bittiğinde de çok rahat, yani kasacağın bir şey yok. Böyle biraz sıyırmış gibi hani. Yani hepsisin, her şeysin. Okey, düşerim, kalkarım, denerim, Kendim gibi. bakarım, ne yapalım falan. Güzel bir cevap. Peki bugün sizi tanımlayan 3 kelime. İlk gelen kelime çok komik ama yaşlı.
yaşlı derken şey değil ama Olgun. nasıl diyeyim? Yani böyle 1000 yaşında falan hissediyorum kendimi. Bilinç yaşımda. Bedensel bir şey değil. Hani böyle 1000 yıllık ağaçlar vardır ya böyle falan, enerjimi öyle hissediyorum. Ya öyle Bilgi dolu enteres. belki de. Yani bilgelik ve bilgi de var ama böyle bir onu nasıl anlatayım bilmiyorum. Yaşamın içerisinde 50 yıllık yaşamın içerisinde bence her insanın yaşadığı yıl ile bilincinde geldiği yer aynı değil. Ben 50 yıllık yaşamımın içerisine her gün birkaç saat derin düşünmeye ayırarak o kadar derin bir algı ve o kadar gözle görünenin arkasındakini algılama konusunda öyle bir şey ekledim ki o 51 yıllık hayat 1000 yıllık bir bilgeliğe sebep oldu. Yani yaşamın içinde hani böyle şey lafları var ya, öğreniyorum, deneyimlerimden öğreneyim. Mesela o bile benim için çok sığ bir laf. Çünkü deneyimlerimden öğrenme benim için şöyle oluyor o saniye. Deneyimlerimi başka bir seviyede bir bilgeliğe dönüştüren bir yapım ve bir kurgum var. Yani en ufak bir deneyimde bütün evrensel döngüyü, gökyüzünü ve evreni ve matematik formüllerini ve fizik yasalarını falan anlıyorum mesela. Hani böyle hani şey sığ bir şey yani hani deneyimlerimizden öğrenelim. Deneyimlerinden daha öğrenemeyen çok hızlı ilerlediği için daha deneyimlerinden öğrenemeyen, alması gerekeni alamayan birçok kişi varken toplumun %99'u ben deneyimlerimden tık 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 öğrenirken diğer taraftan her bir deneyimi o hakikat kapısını açıp o gittiğim yerde derinleşmek için kullandığım için her bir deneyim bana sonsuz başka bir galaksiye götürdü beni yaşamım boyunca. Yani her bir deneyim, eşimin söylediği bir söz, çocuğumun söylediği bir şey yani beni galaksiler ötesine taşıyor ve o yüzden de 1000 yıl yani hani belki milyon yıl bu bir. İkincisi biraz önce söylediğimle alakalı olabilir. Hani bir şey olma çabam olmayışımdan her şey olma, her şey mümkün diyebilirim. Yani her şey olan, her şey olabilen, sınırsız yaratımın sürecinin içinde kalabilen ve üçüncü olarak da diğer insanlardan yine en önemli farkım anda kalma yeteneğim bence. Çok andayım yani, aşırı andayım hatta. Yani 5 dakika önce konuşulanı hatırlamayıp sadece buraya fokuslanabildiğim bir şeyim var. Anlarla yaşıyorum. Bir de galiba o anda olma. Üçüncü kelime de anda olmak olabilir. Şu an kimse anda kalamadığı için bu çok Anda kıymetli kalmak bence. olabilir. Belki o yüzden bu kadar hızlı inisiye oluyorlar eğitimlerde. Belki de. Peki sizce başarı sizi değiştirdi mi Nevşe Hanım? Keşke ya. Çok isterdim değiştirsin. Çok samimi söylüyorum bu arada. Çok isterdim hayatta başarı veya bir takım elde ettiğim şeyler değiştirebilsin. Fakat kafa yapım olarak öyle bir kafa yapısındayım ki benim için çok büyük başarılar da çok büyük başarısızlıklar da hiçbir şey anlam ifade etmediği gibi aynı anlamı ifade ediyor. Dolayısıyla ne başarılı olduğumda wow süper bir şeymiş gibi görüyorum. Yani bir hedef koyup başardığımda ne bir hedef koyup başarısız olduğumda kötü bir şeymiş hissediyorum yani. Hani böyle bir utanmaz, arlanmaz ve kibire düşemez bir kafa yapısının içindeyim ya. Hayatta hiçbir şey abartılacağı kadar büyük değil bence. Ve orada da hani şöyle bir örnek vereyim nasıl çalışıyor zihnim. Yani şurada mesela bu ağaç kabuğunda burada oturuyoruz. Benim için mesela elimi buraya koyuyorum. Ve elimi sonra şuraya koymak veya biraz evvel şu arkadaki ağaç kabuklarına gittik. Bizim için buradan oraya gitmek kaç dakikamızı aldı? 1 dakika, 20 saniyemizi, 10 saniyemizi aldı. Ama mesela küçücük burada bir karıncayı düşündüğümde yani belki bir ayını alıyor oraya gitmek ve onun için çok büyük bir başarı. Bizim için bir anlamı yok. O yüzden yani başarı çok göreceli ve öğrencilerime tekrar tekrar şeyi söylememin sebebi de o. Yani kimseyle bir rekabetimiz yok bizim bu hayatta ve rekabet çok saçma bir şey. Taklit feci saçma bir şey. Her birimiz kendi unique, eşsiz hayatımız içindeyiz ve yani işte bunu düşünürsen bu örneği ben buradan oraya belki 10 saniyede gidiyorum.
o karınca belki ömrü, yani oraya gidene kadar ömrü bitti veya Gerçekten. hani veya şuradan şuraya gelene kadar onun günü bitti. Bir karıncanın veya bir küçücük bir şeyin, yani öyle düşününce veya ormanda turluyorum ben, işte bir turluyorum, acayip bir şey geliyor. Orada bir tane panter var. Onun 2 dakikasını almıyor o tur, yani 5 dakikasını almıyor. Ne olacak ya, sen orada diyorsun ki şu kadar hızlı koştum. Neye göre, kime göre, yani başardım, acayip, işte mesela işte olimpiyatlarda şampiyon oldum, şu kadar hızlı koştum falan, okey. Kime göre? Bir tane insancıklara göre yani. Panterle kıyasla bakalım kendini, nereye hızlı koşuyorsun. Yani algımız çok enteresan çalışıyor ve kime göre, neye göre ve şeyde de o yüzden sıkça mesela böyle bir erkeklerle ilgili de örneği sıkça veriyorum. İşte mesela böyle bir erilin bitmeyen, tükenmeyen, bir tatmin olamadığı bir başarma hırsı var ya, işte binalar yapıyor, uzay mekikleri yolluyor falan. Onu da ben birazcık böyle bir rahim kompleksi diyorum. Cinselliğin, bedenin, duyguların kirli değil. Sen problemli değilsin. Kontrol edilmesi gereken değilsin. Yönetmesi gerekensin. Sen kutsalsın, güçlüsün. İlahi yaratıcının ta kendisisin. Ve artık gücünü geri kazanma zamanı. Aşağıdaki linki tıkla ve ekibimden hemen bir ön görüşme randevusu al. Bir kadın mentörün elinizden tutması sizi yaşamda daha güçlü, daha cesaretli yolunuza bakmaya vesile oluyor. Kişiliğin ve o yaratıcılığın kullanılarak ilerlenebildiği bir dünyanın varlığına uyandım sayesinde. Kadınlar için ciddi derecede etkisi var. Canlı doğuramadığı için, bence canlı çıkmadığı için sürekli bir şey çabasında ve doymuyor. Orada da mesela hani çok yani okey, bütün onları yapıyorsun yani ve ölüyorsun bir gün ve bundan 500 yıl sonra kimse seni hatırlamıyor. Yani çok abarttığımızı düşünüyorum yaşamı. Neyle hatırlanacağız önemli, ama yani neyle hatırlandığımız, çünkü bir insanı ölümsüzleştiren aslında bence arkasında bıraktığı şeyler. Ve o yüzden ben biraz daha öyle bir tipim. Oraya çalışıyor kafam. O yüzden de biraz çoğunluk insana göre garip bir tipim yani. Biraz weird, insanların algılaması, garip algılamasının sebebi o. Çünkü bugün yaptığım şeyi, bugün aldığım kararların ve bugün yaptığım şeylerin bazı geleceksel sebepleri var. Mesela bugün attığım adımlarda 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını düşünerek o adımların kararını veriyorum. Mesela bugün bakıldığında ya ne alaka, kadın işte eğitmen, işte bir onu yapmış, bunu yapmış. Şimdi ne alaka, bir tane teknolojik konferans yapıyor mesela. İnsana adanmışlığım çok yüksek. İnsana hizmet ediyorum ben ve insanlara, hani böyle İngilizce bir laf var ya, really care. Yani şuramdan gerçekten kıymetli benim için insanlar ve insanoğlu ve gerçekten I care, yani gerçekten umurumda. Ve umurumda olduğu için de mesela benim ilk bu mesleğe başladığımda insanların çığlıklarını duyuyordum. Bize yardım et, bize yardım et deyişleri ve o yüzden acayip böyle bir ilhamla başladım insanlara yardım etmeye. Şimdi de mesela benim AI'daki gidişat ve olayın nereye gittiğini gördüğüm için ona belli regülasyonlar getirilmediğinde ne olabileceğini gören biri olarak mesela benim insan ırkına duyduğum sorumluluk nedeniyle uykularım kaçıyor ve torunlarımı ve gelecek nesilleri düşünerek bugün bir şey yapmalıyımla ben mesela İstanbul'da insanların ay kel alaka canım, ne alaka bu kadın bunu yapıyor diyor ama anlamıyor beni. Yani benim orada başka bir derdim var, uykularım kaçıyor ve insanlığa duyduğum sorumluluk nedeniyle işte where AI meets humanity, yani gelin arkadaşlar, bütün işte dünya çapında birçok yatırımcı arkadaşım var, girişimci arkadaşlarım oluştu. Hani bir çevrem de oluştu. İnsanlar beni şu an eğitmen kimliğimle tanıyor ama diğer taraftan son 10 senedir startuplara, işte VC'lere, fonlara, bu alanda, teknolojik alanda yatırımlar yaptığım için özellikle de 10 sene içerisinde böyle bir hani LinkedIn profilimden belki connectionlarımdan anlıyordum insanlar ama 10 senedir böyle bir orada başka bir community'm birikti teknoloji dünyasında ve gerçekten hani decision maker diyebileceğim, karar alan önemli rollerdeki insanlar, işte bu devlet seviyesinde de olabilir,
paranın milyar dolarlara sahip fonların başında olanlar da olabilir. Bu community'mi ben nasıl bu amaç için kullanırım, nasıl bu community'yi bir araya getiririm ve teknolojik olarak yaşanan gelişmelere nasıl biz regülasyonlar getirir, nasıl yapay zekanın, teknolojinin insana faydalı olduğu kadarıyla devam edip insana faydalı olmadığında nasıl bunu durdururuzla, mesela ben uykularım kaçıyor. Çünkü benim için insan kıymetli ve şu anda olan olayla yani insanlığa ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu görüyorum yani. Hani insanlar %80 diyor bence officially, %99 yani. %99 yani yapay zeka, robotlar, bütün her şeyin bir gün gelip insana da artık ihtiyaç yok deyip insan ırkını ortadan kaldırması gayet olası bir senaryo. Hani bu pesimist bir senaryo değil. Tabii ki iyi tarafları, güzel tarafları var. Sadece bunun dizginlenmesi gerektiğini, konuşulması gerektiğini düşünüyorum ve bu yüzden de hani hepimizin elimizden geldiğini yapması gerektiğini düşünerek de tabii ki de bununla ilgili benim uykularım kaçıyorsa tabii ki de bir şey yapacağım. Ben oturamam ki yani. Ben kendimle hesaplaşamam böyle bir şey yapmasam. O yüzden genelde böyle insanların ya bu kadın niye yapıyor dedikleri şey aslında 50 yıl sonrasında, 100 yıl sonrasında yeni nesillere, insanların birçoğunun özellikle anda olmayan ve çok benim kadar düşünmeyen diyeyim, dünya realitesinin farkında olmayan ve gelecek vizyonları sahibi olmayan insanların şu anda anlayamayacağı ama mesela 10 sene sonra ha bu kadın ondan bunu yapmış, 20 sene sonra ha bunu ondan yapmış, bunu ondan demiş, bunu bundan demiş deyip puzzle'ı çözeceği bir yerden yaşıyorum hayatımı ve şeye eminim yani hani ben öldüğümde ve öldükten sonra hayatıma bakıp bütün puzzle'ı görüp şey diyecekler, oha diyecekler yani hani hepsi birbiriyle connected, hiçbiri amaçsız değil, hiçbiri sebepsiz değil. Ya öyle büyük bir yani hayat amacımla hizada öyle büyük ve karışık bir map var ki benim kafamda. Onu anlatmam imkansız, aktarmam imkansız, böyle milyarlarca nokta. Ama bence ben öldükten sonra o map'i çıkaracaklar ve diyecekler ki oha bu eğitimde bunu demiş çünkü bu, çünkü dünya oradaymış. Evren buradaymış o yüzden bunu yapmış, sonra bunu yapmış, sonra bunu yapmış. Wow diyecekler yani böyle bir yaşam çiçeği. Her şeyi öngörmüş aslında. Yani öngörmekten ziyade her anımı bir anlamla ve bir misyonla yaşıyorum. Boş anlarım yok. Orada bence insanlar böyle çoğu insanın boşa geçirdiği, neden böyle bu arada bilmiyorum. Bunu açıklayamam ama mesela çoğu insanın boşa geçirdiği ve hani dönüp öldüğünde baksan hani gözükmeyecek böyle boş yani hani anlamı olmayan şeyler yaptığı anlar var ya benim hayatımda o anlardan pek yok. Yani her bir anı bir an yani her bir anın 10 sene sonraki yansıması 20 seneki yansımasını görüyordur şu anda da insanlar bence daha da görecekler sonrasında. Peki Ve bunu işleyecekler bence ders olarak.